Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir anlatıyorum bölümünde yeniden karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi hemen konuya hızlıca giriyorum. Bugünkü bölüm ben ve Amerika hakkında. Sizden gelen sorular ve aklımda olan birkaç anlatmak istediğim konuyu not aldım. Önümüzdeki ay Nisan ayında yurt dışında olacağım yaklaşık bir ay süresince. YouTube videoları çekme fırsatım olmayabilir. O yüzden bu mega episodu şu anda kaydediyorum. Uzun zamandır kaydetmek istediğim bir bölüm aslında. Herkesin içinden geçtiğim gibi bugün de kendi içimden geçeceğim. Kendimi en çok eleştiren insanlardan bir tanesiyim. Kendimi eleştirmeyi seviyorum. Kendim hakkında konuşmayı seviyorum. YouTube'da anlatıyorum bölümleri çok ilgi gördüğü ve çok izlendiği için Instagram'da da. O yüzden daha fazla anlatıyorum bölümü çekmek istiyorum sizler için. Neden Amerika'ya geldim abi? Zaten o zamanlar Türkiye'de iyi bir işim vardı. İyi çalışıyordum, iyi kazanıyordum. Ama daraldım. Bir köşeye sıkışmışlık hissi geldi bana. Ya dedim ki biz bu şehirde yaşıyoruz ama çok fazla borcum var. O kadar batağa saplanmışım ki çalışarak bunları ödeyemiyorum. Yani İstanbul o zaman böyle kaos gibi. Böyle çok depresif bir havam vardı o zaman. Ya insanlar diyor ya İstanbul ne sıkılacaksın falan. Moruk harbiden yoruldum, anladın mı? Yani şimdi uzaktan baktığımda, yani şu an düşündüğümde neden yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. İşe gidiyorum mesela, örnek veriyorum, bugün pazartesi günü işe gidiyorum bugün. Dedim ki kendime, bugün benim İstanbul'da son günüm. Ben daha fazla burada kalmak istemiyorum. Mental anlamda çok fazla bir yorgunluğum vardı. Çok çalışıyorsun, hep çalışıyorsun, terfi alamıyorsun. Amcası, yeğeninin kuzeni falan filan devamlı onlar terfi alıyor. Uzun vadede çalışıyorsun, para birikmiyor, aldığın paranın hepsi bir yere gidiyor. Zaten paran yok. Hani bakıyorsun, evet okey para kazanıyorsun ama yani ya taksiye gidiyor ya oraya gidiyor ya buraya gidiyor. Özel bir şey yapamıyorsun, dışarı çıktığında her şeye hesaplaman lazım. Ben 20'li yaşlarımı, 25'li yaşlarımı bu şekilde yaşamak istemiyorum. Ben cebimdeki 50 kuruşun hesabını yapmak istemiyorum. Ve o zamanlar böyle çok daralmıştım. Artık bir yere gitmem lazım diyordum. Yani İstanbul'dan çıkmam lazım. Bir yere gitmem lazım. Bu bir yurt dışı da olabilir. Bu bir Ankara'da olabilir. Bu bir Van'da olabilir. Yani benim bir şekilde bu şehri terk etmem gerek. Yani her gün işe gidiyorsun, geliyorsun ve para kazanıyorsun. Artık bu bana yetmez oldu. Birçok insana göre başarılı bir konumda olabilirsin. İyi para kazanabilirsin ama bu ortamdan uzaklaşmak istedim. Neresi olduğun bir önemi yok. Bir köye gitmek de olabilirdi bu benim için. O gün o şekilde denk geldi ve ben bu İstanbul'dan gitme kararını aldığım gün bir şekilde, o zaman bu J1 programları falan vardı, yurt dışına gitmek falan. Ya dedim ki ben bir gideceğim, bir nefes alayım. En azından bir sene gideyim, bir nefes alayım, geri geleyim, kendi durumumu değerlendireyim, ona göre bir yolda ilerleyeyim. Niye anlatıyorsun dayı? Abi anlatıyorum çünkü bu dünyada çok fazla çalıştım, çok fazla konuştum, çok fazla insanla görüşme fırsatım oldu. Ama her şey insanların beyinlerinde ve anılarında yer alıyor. Yani bunu ben evladiyelik bir şey olsun, bu dünyaya, bu universe'e, artık adını ne koyuyorsanız, oraya bir şeyler bırakmak istiyorum. Ben öldüğüm zaman insanların en azından ya böyle bir adam varmış, böyle bir düşüncesi varmış diye kalıcı bir şeyler bırakmak istiyorum dijital anlamda. Bizim çok iyi hikayelerimiz var, bizim çok iyi anılarımız var. Çok iyi insanlarla oturup konuşmuşluğumuz var. Ama benim bu paylaştığım şeyi 4 kişi biliyor. 3'ü unuttu zaten, bir kişi biliyor. 3-5 sene sonra o da hatırlamayacak zaten. O bütün hikaye başka bir yere gidiyor. Ben anlatıyorum abi, sen izlemek zorunda değilsin. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben her zaman anlatıyorum. Her zaman olduğu gibi. Anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü seviyorum, anladın mı? Yani diyorum ki konuştuğum bir şey seni rahatsız ediyorsa bana mesaj at, konuşalım. Sende telefon numaram yoksa biz zaten o kadar yakın bir adam değiliz. O yüzden takma kafana. Kaydır geç, anladın mı? İzlemek istemiyorsanız ya da hoşunuza gitmiyorsa beni takip etmeyebilirsiniz. Ben anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bir kişiyi etkilemek bu hayatta benim için en önemli noktalardan bir tanesiydi. Bu dünyaya gelip bu dünyaya hiçbir fikir, görüş, duygu bırakmadan gitmek istemiyorum. Ve şu anda en azından birkaç kişiyi etkilediğimi ya da güzel fikirler verdiğimi düşünüyorum. Ben oturup bir kitap yazamıyorum. Benim böyle bir yeteneğim yok. O yüzden ben anlatıyorum. Bir kitap yazabilecek olsam kitap yazarım. 3 kişi okusun ya da 1 kişi okusun, ben okuyayım ya da başka biri okusun. Bu benim için yeterli. Ben milyonlara hitap etmek istemiyorum. Benim bir ünlü olma kaygım yok. Bazen insanlar bu konuyu yanlış anlıyorlar. Ya abi yazıyorsun, ediyorsun falan filan, işte bu kadar izlenmiyor falan. Benim öyle bir olayım yok. Benim ünlü olmak gibi bir olayım yok. Ben zaten kendi kabuğuna çekilmiş bir adamım. Kendi hayat maceram var, kendi koşuşturmam var. Ama diyorum ki abi neden birkaç kişiye bir yol göstermeyeyim? Anladın mı? Yani insanlar bazen harbiden çok fazla köşeye sıkışıyorlar. Belki benim bir cümlem, belki bir konuşmam, belki benim bir gülümsemem insanlara bir şey katabilecekse neden olmasın abi? Ya bu sen değilsen ve beni sevmiyorsan okey abi, biz insanız, anladın mı? Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Benim de çok fazla sevmediğim insan var ama o yüzden anlatıyorum. Yani sen kimsin lan anlatıyorsun diyorlar. Abi ben hiç kimseyim ve biri olduğumu da
göstermeye çalışmıyorum. Ya da ben şuyum, ben buyum, bunu yapıyorum, bu kadar kazanıyorum, bunu yaparsanız bunu yaparsınız diye bir görüşüm de yok zaten. Bir iddiam da yok zaten. Ben sadece Okan olarak anlatıyorum. Benim tek olayım bu. Diyorlar ki abi boş konuşuyorsun. Okey kanka, boş konuşuyorsam kaydır geç. Ben hiçbir zaman önemli bir adam ya da gerekli bir adam olduğundan bahsetmedim, konuşmadım. Ben hiç kimseyim abi. Yine sorulan sorulardan bir tanesi neden geri dönmüyorum? Arkadaşlar geri dönüyorum. Her zaman, her yıl bir kere de olsa Türkiye'ye gidiyorum. Çünkü abi Türkiye bizim vatanımız, anladın mı? Yani Türkiye'den vazgeçmişliğimiz yok. Neden geri dönmüyorsun? İnsanlar diyor ki biz buraya geldik bir 20 sene geri gitmişiz. Öyle bir şey tabii ki de yok. Tabii ki de geri dönüyorum. Eşimiz, dostumuz var. Ailemizi geri dönüyoruz. İşte Türkiye'den en çok kimi özlüyorsun ya da özlüyor musun diye bir konu var. Şimdi ben duygusal anlamda birilerini özlemek konusunu çok önceden bıraktım. Duygusal anlamda birilerini özlediğiniz zaman ya da bir özlem duygusuna girdiğiniz zaman artık mantıklı kararlar veremiyorsunuz ve yanlış kararlar veriyorsunuz. Bu yüzden duygusal anlamda kimseyi özlemiyorum. Ama özlediğim noktalar arasında şu var. Beşiktaş'a gidip eş dostla beraber bir çay içmeyi özlüyorum mesela. Anları özlüyorum. Yani o beraber paylaştığımız anları özlüyorum. Kim olduğu ya da kiminle olduğu konusunda değil ama en çok özlediğim konulardan bir tanesi. Bazen gitmek istediğim, oturmak, konuşmak istediğim noktalarda konuşamamayı en çok özlüyorum. Yani bir gün Büyükçekmece sahile gidip çekirdek çıtlayıp 3 saat boyunca saçma sapan konuları konuşmayı özlüyorum, anladın mı? Zaten benim görüştüğüm ve diyalog kurduğum insan sayısı gerçekten çok az. Çok fazla insanı hayatımdan çıkardım. Gerek yok. O yüzden kimseyi duygusal anlamda özlemiyorum. Soruya bak, bomba soru. Kendi içimden geçiyorum şimdi. Green Card için mi evlendin? Kanka, keşke o kadar kolay olsaydı, biliyor musun? Yani beni kişisel olarak tanıyan herkes beni parayla satın alamayacağınızı biliyordur zaten. Benim sadece Amerika'da kalmak için Green Card almak gibi bir olayım hiçbir zaman olmadı. Bir de şöyle bir durum var abi. Green Card'ı aldığınız zaman, biriyle evlendiğiniz zaman Homeland Security sizi inside and out, yani içinden dışından geçerek sizi araştırıyor arkadaşlar. Bu sahte bir evlilik ya da tamamen kişisel çıkarlar uğruna yapılan bir şeyse eğer, zaten Homeland Security bu Green Card'ınızı onaylamıyor. Ama o yüzden Green Card için evlenmek, yani sadece bu ülkede kalmak için evlenmek benim kendi mentaliteme sığan bir şey değil. Kendi düşünceme ve yaşama felsefeme uyan bir şey olmadığı için biriyle evlenmek benim için bir kere yapılacak bir olay ve bu çocuk oyuncağı değil. Biriyle evleniyorsun ve hayatının sonuna kadar bununla devam ediyorsun. Ben bu düşüncede yaşayan bir adam olduğum için ben biriyle evleniyorsam hayatımın sonuna kadar bu insana devam etmek istediğim içindir. O yüzden Green Card için evlenmedim kanka. Bizim Green Card görüşmemiz de biraz olaylı. Emily beni tokatlamıştır yani. Ben böyle bekliyorum işte. Green Card görüşmesine gideceğiz. Normalde sizi ayırabiliyorlar, farklı sorular sorabiliyorlar. Abi biri bir çıktı. Bir Rus bir hanımefendi vardı ve Amerikan donanmasından bir abi. Çıktılar, polis geldi, ters kelepçe. Direkt böyle aldılar ablayı. Yani bir şeyler beğenmedi Homeland Security Officer. Direkt orada tutuklandı hanımefendi. Ben böyle bakıyorum. Abi diyorum, yani biz evlendik. Okey, her şey güzel. Ama elimizde bir doküman yok. Çok fazla bir şey yok. Hani zaten hızlı gelişen bir olay oldu vesaire. Ondan sonra başka biri çıkıyor. Diyor ki biz sizi 2 hafta içerisinde ülkeden çıkaracağız. Avukatınızı arayabilirsiniz. Diyorum ki Emily, biz sıçtık. Ya dedim, biz dedim bundan geçemeyiz. Baksana millet tutuklanıyor, yurt dışına çıkıyor falan. Böyle çok ekstrem olaylar oluyor. Gittik abi, işte bana sordu adın ne, ne yapıyorsun falan filan. İşte baktı kaç para kazanıyorum. Herifçioğlu soru sormaya başladı. Nerelisin? Türkiye. Oo diyor, ben diyor askerliğimi işte diyor orada diyor Adana'da yaptım üstte diyor. Süper diyor, sizin diyor hatunlar yıkılıyor. Sizin diyor kebap diyor mükemmel. Biz böyle bir konuşmaya girdik falan. İşte bir 10-15 dakika geçti. Adam bizim Emin'in kuzeninin adını sordu. Aklıma gelmiyor aga, anladım, o kadar stresliyim ki aklıma gelmiyor. Emily bana şöyle bir çaktı aga. Burası kıpkırmızı oldu. Benim zaten beyin çöktü. Seni dedi mahvederim. Seni dedi parçalarım burada dedi. Sen dedi nasıl bilmezsin. O işte görüşmeyi yapan adam direkt bu şu şekilde. Ben dedi bunu onaylıyorum. Siz dedi ikiniz gidin bir kadeh bir şey için. Bu konuyu çözmeniz lazım diye. Yine sizlerden gelen sorulardan birini yanıtlayacağım. Gurbet zor mu? Gurbet kolaydır diyen arkadaş yalan söylüyordur. Gurbet neden zor biliyor musun? Çünkü şu an ailenden birinin öldüğünü düşün. Bir cenaze töreni var. O cenaze törenine katılamayacağını biliyorsun. O yüzden gurbet işte gurbet, anladın mı? Yani biz gurbete gittik, Almanya'da yaşıyoruz, Fransa'da yaşıyoruz, İtalya'da yaşıyoruz. Her şey çok güzel. Yalan.
en büyük düşmanlarınızdan biri yalnızlık olacak büyük ihtimalle. Çünkü başka bir ülkeye gittiğiniz zaman ne kadar arkadaşlarınıza arayabilseniz de ya da ne kadar mesaj atabilseniz de birilerine ulaşamamak ya da abi ben sana geliyorum ya bir konu hakkında konuşmam lazım diyemediğiniz için gurbet bu konularda çok zor oluyor olabilir. Yani gurbette yaşayıp da üzgün olmayan ya da mutsuz olmayan bir adam yalan söylüyordur. Zaten gurbetin sizi kırbaçlayan noktası bu. Yalnız kalacaksınız ki başarılı olabilirsiniz. Üzüleceksiniz ki savaşabilirsiniz. Yine gelen bir sorular arasında ırkçılık var mı? Irkçılık var. Evde oturup kafanızı dışarı çıkarmadığınız sürece ırkçılık yok. Ama dışarı bir adım attığınız zaman bu ülkede ırkçılık var. Ve benim yaşadığım Little Rock, Arkansas, Civil War'ın olduğu yani ırkçılık üzerine savaşların başladığı yerin ana vatanı. Yani ırkçılık buradan çıkmış arkadaşlar. Little Rock, Arkansas'tan. O yüzden ırkçılık var. Evet. Allah'ın her günü ırkçılığa maruz kalıyor muyum? Evet. Her gün. Direkt bazılarının bakışları olabilir ya da bazılarının bir cümlesi olabilir ya da bazılarının söylemek istediği bir şeyler olabilir. Ve insanlar, buradaki insanlar çok iyi eğitimli insanlar olmadığı için Arkansas'tan bahsediyorum. Ağızlarının bir filtresi yok. Direkt bam diye söylüyor sana. Bak mesela bundan 3 ya da 4 yıl önce, bak sana bir hikaye anlatayım. Bundan 3-4 sene önce falan işte 2. ya da 3. evimizi almışız. Orada böyle çimleri biçiyorum. Abinin bir tanesi de böyle koşu yapıyor köpekle falan. Durdu dedi ki kaç para diyor. Ne kadar diyor. Ben böyle çim biçiyorum zaten kan ter içindeyim falan. Adam diyor ki kaç para. Ulan diyorum ki evimi soruyor. Makine kaç para mı onu soruyor. Yani böyle anlayamadım, anladın mı? Düşünemiyorum. Dedi ki bana İngilizce bilmiyor musun dedi. Ya dedim İngilizce biliyorum. İngilizce konuşuyoruz zaten. Neyin fiyatını soruyorsun dedi. Ya böyle geliyorsun ya dedi çimleri falan biçiyorsun dedi. Kaç paraya diyor çimleri biçiyorsun. Adam beni Meksikalı çimleri biçen ülkede kaçak yollarla çalışan biri olarak düşünüyor. Ya dedim ki bu ev benim. Hani çimleri biçiyorum. Ya diyor sen bırak diyor şimdi ev mev olayını. Kirada mısın diyor. Kanka kirada değiliz. Bu ev benim diyorum. Adam diyor ki senin yaşın çok genç. Nasıl bu evi aldın? Ya kanka benim yaşım genç, bu evi almam, senin bu kadar yaşlı olup bir ev alamaman benim sorunum değil. Ya ben kendi halimde kitabımı dinliyorum, çimlerimi biçiyorum, kimseye bir zararım yok. Sen duruyorsun koşu yaparken. Yani aga herif o kadar filtrelemiş ki olayı. Benim başka bir ülkeden gelip o evi almam onun için bir opsiyon değil, anladın mı? Yani ırkçılık burada her gün. Mesela restoranda çalışıyorum abi bir gün. Takım elbisem var, restoran müdürüyüm. Fransız bir herif bana geliyor, diyor ki sen burada diyor nasıl çalışıyorsun? Bak, herif Fransız. Dünyanın en iyi jet firmalarından bir tanesinde çalışıyor. Onun da base'i burada zaten, Little Rock'ta. Ben de diyorum ki, bilmem nasıl çalışıyorum. Ya senin diyor evraklar diyor. Sen Meksika'dan girmişsindir diyor ülkeye. Nasıl diyor yaptın diyor bu işi. Benim çalıştığım adam Amerika'nın en zengin 50 iş adamından bir tanesi. Sen zannediyor musun benim evrakım olmadan bu otelde çalışabileceğimi? Yani böyle bir şey mümkün olması mümkün mü? Ya sen bir geri zekalısın. Okey, onu anlıyorum. Ve geri zekalı olduğunu kanıtlıyorsun bana. Diyorsun ki sen bu otelde evrakların olmadan nasıl çalışabiliyorsun? Ve adam utanmadan bana bunu sorabiliyor. Ya ben adama diyorum ki kanka sen nasıl buradasın? Ya ben işte şu vizeyle buradayım falan. Ben buranın vatandaşıyım. Benim dökümana ihtiyacım yok. Benim her şeyim legal. Ben burada çalışıyorum. Sen buraya vizeyle gelen bir adamsın ve bu ülkeden biri değilsin ve bana ırkçılık yapıyorsun. Aradım güvenliği. Dedim bu herifi atın. Attırdık. Ve o kadar çok moralim bozuldu ki, yani o kadar çok sinirlendim ki, moralim de bozulmadı aslında. Yani sinirlendim, anladın mı? Yani senin evrakın var mı diye bir misafirin bana sorması çok garibime gitti. Hayat boyu banladık bizim restorandan. 3 ay sonra bana haberi geldi. Arkadaşım vizesi yenilenmemiş. Kanka sen gittin. Sen ülkeden çıktın gittin, başka ülkeye geri dönüşün yok. Ben hala buradayım, anladın mı? Yani sen başka bir ülkeden gelip bana bir ırkçılık yapıyorsun. Bak sana ırkçılığın kralını söyleyeyim kanka. Dallas'tayız. Türkiye'ye uçacağım geçen sene. 5 saat araba kullanmışız zaten. Emil yorgun, ben de yorgunum. Ya işte pijama var altımda işte. Pijama gibi bir şey var. Üstünde tişört var. Yorulmuşuz, anladın mı? Hani uçağa bineceğiz, çok da önemli değil. Business class sırasında bekliyorum. Geldi böyle arkadan. Tık 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 tık. Vuruyor. Dedim buyur. Dedi siz dedi yanlış yerde bekliyorsunuz dedi. Ekonomi bu tarafta. Business class değil mi burası? Evet ama dedi yani sizin biletiniz büyük ihtimalle dedi ekonomide. Siz burada beklemeyin, yanlış bekliyorsunuz. Büyük ihtimalle senin İngilizcen yok falan filan dedi bana. Ben zaten gördüm Emily'nin gözünde. Girecek yani böyle direkt patlatacak. Zaten arabanın lastiği patlamış, bir geç kalmışız falan, böyle bir şeyler olmuş. Emily öldürecek zaten herifçioğlunu. Beyefendi benim okumam yazmam var. Burası business class. Biz business class uçuyoruz ve burada olacağız. Böyle yapıyor bana. Göreceğiz.
İşlemlerimizi hallettik. Efendim hoş geldiniz. Türk Hava Yolları zaten. Muhteşem bir hava yolu. Emin'in doğum günü o gün. Türkiye'ye gideceğiz. Güzel bir kutlama yapacağız falan. Keyfimiz yerinde. Herif böyle arkadan bize bakıyor. İşte biletlerimizi aldık. İşte bavullarımızı bıraktık falan. Döndüm herifçi dedim ki ah bira. Ekonomi mi sence dedim. Ben dedim ki Emily ben bu herifi izleyeceğim. Bu herif business class'ta uçan bir adam zaten değil. Ben de tam dönüyorum orada bavulu bıraktık falan filan. İşte herif arkada ekonomide uçuyor. Ve geliyor bize sen business'ta uçamazsın diyor. Bak güzel bir soru yine. Türkiye'de kalsaydın hangi işi yapardın ya da işi kurmak isterdin? Ben Türkiye'de kalmış olsaydım eğer büyük ihtimalle bu otelcilik işlerini, hospitality işlerini falan bırakmış olurdum. Büyük ihtimalle dijital medya, büyük ihtimalle Miraç'la Rünya Pro üzerinde dijital medya üzerine ya da dijital mecralar üzerinde çalışmalar yapıyor olurdum diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Çünkü o kadar sıkılmıştım ki otel motel işlerinden çok yoruldum yani anladın mı? O yüzden evet arkadaşlar bölüm çekilmeye devam edecek. Bugün burada bırakmak istiyorum. Şu anda konuşmak istediğim her şeyi konuşmadık bu episodda. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Anlatıyorum bölümünde. Bugün ben ve Amerika'yı konuştuk. Görüşmek üzere.